Herkese merhaba, ben Eylül Aşkın. Sizlere yine Lüleci Hendek Caddesi üzerindeki Bohem Apartmanı'ndan sesleniyoruz. Bugünkü konuğumuz yönetmen, seslendirme sanatçısı ve oyuncu Efe Tağ. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz öncelikle bize vakit ayırdığınız için. Genç bir yönetmen, seslendirme sanatçısı ve oyuncusunuz sektörde. Evet. Aslen Karslısınız. Evet, aslen Karslıyım. Sinema aşkı içinizde nasıl başladı? Bu alanda bir kariyer inşa etmek istediğinize nasıl karar verdiniz? Şöyle, çocukluğumdan beri hep sanata ilgim vardı, merakım vardı. Zaten sanatın içinde büyümüş olduğumu hissediyorum. Keza ailem de beni bu konuda çok destekledi. Küçüklüğümden beri hep böyle taklit, tiyatroyla uğraştığım için okullarda, liselerde. Lisede grafik tasarım bölümü bitirdim. Orada çizimle çok ilgilendim bir ara. Sonra sokakta gitar çalmaya başladığım zamanlar oldu. Asıl üniversitede radyo, televizyon, sinema bölümü benim için çok özveriliydi. Keza seslendirmeye, yönetmenliğe de bu bölümden başladım diyebilirim. Üniversitede okurken mi deneyim edinmeye başladınız iş Evet, alanında? şöyle, üniversitede arkadaşlarımın biraz vesilesiyle aslında arkadaşlarımın işte sesimi fark etmesi ve daha sonrasında bana ya gerçekten başlamalısın, hani dublaj yapmalısın demesiyle benim de biraz merakım oldu bu konuda, öyle söyleyebilirim. Sonrasında çok değişik bir ses tonunuz çok var. Teşekkür ederim. Tok. Çok teşekkür ve ederim. yaşça aslında olgunmuşsunuz izlenimi veriyor. Evet ya bunu çok söylüyorlar. Bas bariton aslında sesim. Şan eğitimi almayı da belki düşünebilirsiniz. Yani şan eğitimi de aslında olabilir. Dediğiniz gibi çok söylüyorlar. Tabii ki ondan sonra merakım oldu. Seslenme sanatçılarına çok baktım. Ne yaptıklarına, nasıl yaptıklarına. Daha sonrasında meraktan ziyade eğitimlere göz atmaya başladım. Tabii öncesinde diksiyon eğitimi aldım her şeyden önce. Bu dublaj için çok önemliymiş. Diksiyon eğitimi aldıktan sonra belirli hocalarım da şahsen çok önerilerde bulundular. Belirli akademilerde. Hani gerçekten buralarda eğitim almalısın falan filan dediler. Daha sonrasında tabii ki bir takım eğitimler aldım. O süre zarfında şu an için seslenme yapmaktayım. Gelişim Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü lisans mezunusunuz. 24 yaşında yönettiğiniz halihazırda 2 tane de kısa filminiz mevcut. Evet. Uzun metraja geçmeyi düşünüyor musunuz uzun vadede? Şu an için seslendirmeye biraz daha ağırlık verdiğim için uzun metraj şu an kafamda yok. Fakat ileride tabii ki olmasını isterim yani daha böyle profesyonel bir proje isterim yani. Öyle söyleyebilirim. Şu anda üstünde çalıştığınız 3. bir kısa film var mı ya da öyle bir? 3. kısa film yani aslında şöyle bir korku filmi daha yapmayı düşünüyorum. Şahsen kendim de çok sevdiğim için korku filmlerini o türe çok merakım var. Korku filmi düşünüyorum şu an için uzun metraj. Ama daha tabii hiçbir şey belli değil. Korku filmi çekmek riskli değil mi genelde? Biraz öyle. Gerçekten öyle. Çok riskli. Ben mesela korku filmi çekerken biraz Türk filmle yani Türk korkularına nazaran yabancılara daha çok baz alıyorum. Yani yabancı filmlere daha çok baz alıyorum. Çünkü Türk korkuları genelde bana göre aynı. Hep konsept aynı. O yüzden Hacı Hoca, büyüler vesaire. O yüzden yabancı filmleri hem zaten daha çok izlediğim için genelde mesela bu uzun metrajda yaparsam zaten yabancı film baz alarak yapacağım öyle bir şeyi. Şu an için öyle söyleyebilirim. Sinema alanında size ilham olan, etkilendiğiniz isimler kimler? Sinema alanında beğendiğim belli başlı oyuncular var. Yani şöyle ben oyuncudan ziyade biraz aslında seslendirmenlere daha çok merakım var. Ya da yönetmen belki. Ya yönetmen olarak mesela en çok beğendiğim yönetmenlerden biri kesinlikle Çağan Irmak. Benim için idol diyebileceğim bir yönetmen. Nuri Bilge Ceylan keza, Zeki Demirkubuz öyle. Çağan Irmak'ın mesela en böyle sevdiğim şeylerden biri gerçek olaylardan esinlenmesi. Beni daha çok kendine çekiyor, filmlerine çekiyor. Tabii ki birçok filmi zaten hala başyapıt benim gözümde. Keza her şeyde de öyledir eminim ki. Babam ve Oğlum, Issız Adam. Ya bunlar tabii ki benim için hem çok sevdiğim filmler arasında hem de gerçekten çok başarılı bulduğum filmler arasında. Öyle söyleyebilirim. Yabancılardan var mı takip ettiğiniz, beğendiğiniz? Yabancılardan yani normal klasik film değil de böyle genelde hep korku filmi izlediğim için yabancılarda Annabelle olabilir, korku seansı olabilir. Ya yabancılarda genelde hep hani korku bazlı izliyorum. Şu an için öyle söyleyebilirim. Yani korku seansı Annabelle olabilir.
fantastik seviyorum. Harry Potter falan. Zaten onlar başyapıt olduğu için onları da çok seviyorum tabii ki. Günümüz Türk sinema sektöründe genç bir sinemacı olarak sektörde karşılaştığınız zorluklar neler? Ya, sektörde karşılaştığım zorluk tabii ki bu sektöre girip de işini eline alamayan çok insan var. Çünkü yani bir patron oluyor ve o patron size kendi işinizden ziyade hep böyle bir el ayak şey gibi yani istediğiniz şeyi yaptırmıyor aslında. Daha böyle farklı şeyler yaptırıyor. Sizi o meslekten soğutuyor biraz da aslında. Biraz onlardan yakınıyorum. Hani tam mesleğin temelini öğretmekten ziyade böyle alt şeyleri biraz öğretmesi bana biraz farklı geliyor. Ee, Bence bana göre bir zorluk Ya da yani. ya tabii genelde sinema sektöründe mezun oluyorsunuz. İlk 2 sene çay götürüyorsunuz Ha, yönetmene. evet, Öyle bir şey evet, var. evet, doğru. Yani o var. Ya tabii ki belli bir yerde olması lazım. Çünkü bir anda en yüksekten başlayamazsın. Öyle bir kural var. Ama tabii ki bunu çok uzun süre tutmamak lazım. Hani gerçekten özveriliyse, elverişliyse ve kendi enerjisini gösteriyorsa... Ufak ufak bir şeyleri Ha, evet. karşı tarafa yaptırmak, Kesinlikle küçük görevler öyle. vermek gibi Evet. vesaire. Kesinlikle yani tam mesleğini Hevesini ele vermese de kırmamaktan hevesini bahsediyorsunuz. kırmamak adına, evet. Yani tam mesleği açıkça ifade etmese de hani ufaktan biraz göstermesi aslında bence daha iyi. Öyle düşünüyorum gerçekten. Türk sinemasında neleri eksik veya geliştirilebilir buluyorsunuz? Türk sinemasında şöyle hep aynı konsepte gidiyorlar. Ben bunu hiç sevmiyorum. Yani keza romantik bir filmde de öyle, korku filminde de öyle, dramda da öyle. Yani hep aynı şeyler, hep aile, hep işte ikili ilişki, hep korku filminden büyü. Hani hep böyle bir aynı şeyler. Hani bence biraz yabancıları örnek almaları lazım diye düşünüyorum şahsen. Evet, Türk dizileri de hep tek tip gidiyor. Evet, Zaten evet, sinema filmleri evet. de dizilerde yabancı filmlerden ve dizilerden aslında çalınıp uyarlanıyor. Kesinlikle öyle. Ya da satın alınıp uyarlanıyor. Kesinlikle Çalınıp öyle. demeyeyim şimdi bizi kapatmasınlar. Zannediyorum. Yani Türkiye'ye uyarlanıyor. Genelde aynı senaryolar üstüne işte zengin kız fakir erkek ya da fakir kız zengin Evet, erkek şeklinde onlar değişiyor. Aynı Evet. oyuncular. Evet, aynı oyuncular, farklı konular ama geneli aynı. Siz Hani oyuncularınızı nasıl seçiyorsunuz mesela? Ya da kısa filmlerde kimleri kullandınız? Oyuncu olarak ben kimlerle şöyle çalıştınız? profesyonel oyuncu hiç kullanmadım. Genelde şu anda zaten üniversiteyi yeni bitirdiğim için üniversiteden arkadaşlarımla çekmeyi planlıyoruz zaten. Hala hazırda öyle şu an için. Yani oyunculuk bölümü öğrencisi de mi kullanmadınız profesyonel Hayır. kullanmadım derken? Ben biraz da aslında işin tecrübesizken tecrübeli hani olmasına biraz cümleyi kuramadım ama yani tecrübesizlikten ziyade yani tecrübesiz olduğu halde bir anda tecrübeliye çıkarmaya Çalıştınız. çalıştım. Yani çok profesyonel almak da istemedim. Hani arkadaş benimle beraber oynasın ama benimle beraber öğrensin hani o işi de. Belki ileride o da oyuncu olacak. Yani onun için hep tecrübe olsun. Hep o kafadayım. Hani birilerine bir şey katmak istiyorum. Hep öyle düşünüyorum yani. Hani bu çarpışmada da ziyade. Bu oynayan kişi için de büyük bir adım ve cesaret Kesinlikle örneği öyle, ama kesinlikle yani şimdi öyle. ben hiçbir şey bilmiyorum oyunculukla alakalı. Kamera önüne hiç geçmemişim. Herkesin harcı değil. Yani tamam kısa filmi var geleyim oynayayım falan. Ya, onun içinde çok büyük bir tecrübe çünkü hani daha önce eminim ki hani hayatında kameranın karşısına geçmemiştir, görmemiştir. Tabii ki onun içinde apayrı bir tecrübe oluyor bu. Yani. Kendi projenizde genelde hangi konulara çekiliyorsunuz? Az önce dediniz gerçi özellikle korku filmi takip ediyorum, korku filmi üstünden ilerlemek Evet. istiyorum diye ama. Şöyle, Döngü filmini çektim. En son filmim zaten. Mayıs ayında yani kanala derken belli sosyal mecralarda paylaştım zaten. Bu film benim için belki de en iyi filmlerden biriydi. Yani yaptığım en iyi filmdi. Öyle söyleyeyim. Zaten bu işe de yeni girdiğim için benim için şu an en gözde filmlerden biri oldu. Tabii ki uzun metraj değil. Ufak bir anlatmam. Tabii anlatabilirsiniz. Konusundan şöyle- bahsedebilirsiniz. İzleyebileceğimiz bir internet sitesi vesaire varsa paylaşabilirsiniz. Tabii ki. Şöyle, şizofreni hastası bir adamın çiftliğinde yaşadığı paranormal olaylar. Ama aslında bu gördüğü olaylar da filmin ismiyle eşdeğer. Yani bir döngü içerisine giriyor aslında. Yani kısaca özetlemem gerekirse çiftliğinde işte paranormal olaylar yaşayan bir adam, ilaç kullanan bir adam. İşte doktorunu arıyor.
Daha sonrasında işte bu şeyler nasıl geçecek? Yani kendi kendine bir aslında halüsinasyon görüyor. Evde kapı tıklatmalar görüyor ya da sesler görüyor. Yani duyuyor falan filan. Aslında olmuyor o. Aslında olmuyor. Ama öyle zannediyor. Belki yalnızlığından da olabilir. Doktorunu arıyor. Doktor da ilaç kullanmaya devam et diyor sürekli ona. Ondan sonra evde bir hırsız girdiğini zannedip eline odun alıyor ve etrafa bağırıyor. Kim var orada, kim var orada diye. Her tarafı yürüyor, bakıyor. Kimse yok. Ondan sonra arkadaşı hani yanına gelmek istiyor. Çünkü hasta olduğunu biliyor onun. Hani diyor ki sana yardım edeyim. Hani madem kötüsün, yanında olayım, yalnız kalma. Arkadaşını da kabul etmiyor. Daha sonrasında kendi gerçekliğiyle yüzleşiyor aslında. Daha sonra karşılaştığı şey onun kendi içindeki karanlık, öyle bir metafor yapmak istedim. Aslında benim amacım oydu. Biraz metaforlaştırmak istedim yani. Kendi karanlığı olsun diye. Filmde de böyle siyah bir figür var. O kendi karanlığı. Ondan sonra kendi karanlığından kaçmaya başlıyor. Kaçtıktan sonra bir adım sonra zaten her insan kendiyle yüzleşmesi lazım. Ben biraz öyle metaforlaştırmak istedim. Kendi karanlığıyla yüzleştikten sonra bunların rüya olduğunu görüyor ve uyanıyor. Fakat tekrardan sesler geliyor. Yani oh bir rüyaymış diyor ama sonra tekrardan sesler geliyor ve karşısında tekrardan aynı şey beliriyor. Ondan sonra zaten film bitiyor. Yani adı üstüne döngüye giriyor. Yeni bir döngüye girmiş oluyor yani. Öyle söyleyeyim. Yani kaçamıyor kendinden. Kaçamıyor. Kendinden aslında. kaçamıyor. Evet. Belki de hastalığından, hani şizofren olduğundan bahsettik çünkü. Evet. Sektöre getirmek istediğiniz yenilikler var mı? Ya da kendinize bir hedef belirlediniz mi? Ben hani yönetmen olmak istiyorum dediğinizde ben şöyle bir film yapmak istiyorum. Ya da hani Türk sinemasını şuraya taşımak istiyorum. Şu ödül töreninde, şu etkinlikte temsil etmek istiyorum ülkemi vesaire vesaire. Ya ben korku filmi üzerine çok şey yapmak istiyorum. Özellikle büyü, cin bunların hiçbirinin olmasını istemiyorum. Yabancıları da çok yani fazla baz almak da istemiyorum çünkü kendime ait bir şey olsun istiyorum. Ya fakat hani bir takım baz almak lazım, ufak tefek zaten alınıyor. Korku filmi adına çok şey yapmak istiyorum kendimde. Ya aklımda şu an pek şey yok çünkü daha hani aşama aşama daha çünkü yazmadığım için çok araştırmadığım için herhalde bu konuyla ilgili. Korku filmi adına çok şey yapmak istiyorum gerçekten yani Yani öyle söyleyebilirim. Türk korku filmlerini büyüden, cinden, hocadan Şöyle, dışarı evet. çıkarıp Şöyle yani izledikleri zaman aslında hani bu bir Türk filmi değil de bir yabancı film desinler. O imajı gerçekten çizeyim. kalite bazında. Gerçekten yani ben onu çok istiyorum. Hani izleyen yani gerçekten ya tamam hani bu da aynı. Konusu da aynı demesin. Hani hep farklı bir kalitede yapmak istiyorum. Hep böyle bir yabancı edasıyla yapmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki yabancı filmler daha çok başarılı. Türkiye'yi baz alırsak yani Türkiye genelinde. Bence daha iyi yabancı filmler. Bu anlamda peki daha tecrübeli bir yönetmenle beraber çalışma tarzı bir şey düşündünüz mü? Ya kendinizi bu alanda geliştirmek için ya da bir planınız var mı? Yani Türk olarak düşüneceğim sanırım şu an için pek aklıma gelmiyor yok herhalde ama yabancı olarak Palyaço filminin yönetmeni olabilirdi. İsmi tam aklıma gelmiyor şu an ama. Yani başvurabilirsiniz internetten belki olabilir. Olabilir. Palyaço olabilir. Yani Palyaço filminin yönetmeni olabilir. Palyaçodan da nefret ederim. Evet, ama gerçekten filmleri Çok harika. korkunç Evet. bir şey bence. Yani normal palyaçodan da o McDonald's'larda eskiden olurdu böyle palyaçoyla ha falan diye. Onlar da bana çok korkunç gelirdi. Bence makyajından dolayı zaten korkunç. Kesinlikle Bir Joker öyle. gerçeği var. O da biraz Joker zaten. palyaçoyu Yani zaten andırıyor. normalde mesela dublaj yaparken en sevdiğim şeylerden biri. Hani Joker yapmak, Batman yapmak. Hani bunlar benim belki karakterimi yansıtıyor da olabilir. Joker gibi çılgın da olabiliyorum. Batman gibi daha ağır da olabiliyorum. Bilindik projelerde seslendirme yaptınız mı? Verebileceğiniz örnekler var mı mesela? Ya şöyle bizim Dobby, bildiğimiz? Harry Potter'da bir cin karakteri evet. mesela. Örnek yapabilirsem hani yapmak isterim. Yapabilirsiniz. Dobby efendim falan yapıyorum. Joker var, Batman var. Belirli oyunlar işte çok aşina olmadığım keza benim de ama League of Legends oyunlarından böyle internet oyunlarından falan yaptığım seslendirme var. O şekilde söyleyebilirim. Çalıştığınız proje olarak, seslendirme sanatçısı olarak yer aldığınız projeler kapsamında Şöyle, bizim bildiğimiz var mı? Oyun olarak var. Detroit diye bir Bilgisayar film. oyunu mu?
bilgisayar oyunu, PlayStation oyunu. Detroit diye bir film, YouTube'da da yayınlandı zaten bu. Detroit diye bir oyunun senaryosu, yani hem senaryo ile beraber bir klip bazında aslında. Ben de orada bir baba karakterini, Carl diye bir karakteri şey yapmıştım, canlandırmıştım. O şekilde söyleyebilirim. O da gayet iyi bir karakterdi. Birçok arkadaşımla beraber zaten yaptığımız sektörde öyle söyleyebilirim yani. Oyuncu olarak neler yaptınız? Oyunculuk alanında. Oyuncu- Tiyatro geçmişiniz mi var? Oyunculuk alanında tiyatro eğitimi aldım. Tiyatro eğitimi aldım. Onun dışında zaten ilkokulda, lisede çok böyle tiyatro, hani yani tiyatro kurslarına giderdim, tiyatro kulüplerine katılmak isterdim. Sürekli çocukluğumdan beri hep öyle bir merakım vardı. Sanata dair sürekli. Evde çok taklit yapar, bağırırdım, şarkı söylerdim, resim çizerdim, gitar çalardım. Ya bunların hepsini bir şekilde yapardım. Hani küçükken mesela bana sorulduğu zaman işte hani ne olmak istiyorsun? Ben oyuncu olmak istiyorum derdim. İşte bir gün gelirdi ressam olmak istiyorum, bir gün ya şarkıcı olmak istiyorum. Hep böyle değişiyordu benim mesela. Yani de aslında sanat hep bunu tartışıyoruz gelen konuklarımızla. Çok yönlü Evet. olmalı. Şan'ı da düşünebilirsiniz Şan diye eğitimi düşünüyorum. gerçekten Şan olabilir. eğitimi almayı. Evet. Yani bence onun da çok büyük bir yararı var. Şahsen o da olabilir Gitar yani. hala çalıyor musunuz? Gitar, Yani hobi olarak ilgilendiğiniz Hobi olarak çalıyorum, var evet. mı? Hala Sanat dalları. çiziyorum. Hala çiziyorum. Çok paylaşmıyorum ama canım sıkıldıkça mesela yani hep böyle bir uğraşım olsun istiyorum. Boş kalmayı sevmiyorum. O da profesyonel değil ama arka planda Profesyonel devam değil, ediyor. arka planda Gitar kendime ait. çalmak, resim Gitar çizmek. çalmak, resim çizmek. Yani kendi başıma sürekli çiziyorum. Hani kara kalem yapıyorum. Birisinin portresini yapıyorum falan filan böyle. Senaryo yazarken nelerden ilham alıyorsunuz, etkileniyorsunuz? Yabancı korku filmleri dışında. Hayatın Senaryo yazarken içinden. genelde yani şöyle mekan olarak biraz açık şey yapayım. Bir çiftlik ya da böyle lanetli bir şey olması bana daha çok haz veriyor bir korku filminde. Yani lanetli bir bebek ya da lanetli bir çiftlik, lanetli araba falan, hani böyle sürekli bir şeyi baz alarak yapmak bana daha çok, ya beni daha çok çekiyor. Ben de mesela bir şeyler izlerken daha çok o konsepte izliyorum. Hani daha çok ilgimi çekiyor bu şeyler. Böyle lanete inanıyor musunuz? Lanete inanmıyorum. Ama konsept olarak seviyorum Konsept olarak diyorsunuz. seviyorum. Beni çünkü kendi içine çok çekiyor. Hani filmi izlerken mesela yeni bir eve taşınan bir çift oluyor mesela. Ertesi gün aslında o evin hikayesi varmış. Onlar bilmiyormuş ve bir şeyler yaşıyormuş. İşte yaşadıktan sonra apar topar evden gidiyorlar falan filan. Yani kısacası o şekilde Şimdi söylüyorum. bu sene yeni mezunsunuz. Şu Yeni anda mezun oldum, evet. ne yapsam acaba diye aslında bir düşündüğünüz evredesiniz. Bir yandan da oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı bazında tekliflere açıksınız. Kesinlikle. Yani tek bir mesleğe bağlı kalmayı tabii ki sevmiyorum. Yani sadece seslendirmeden gideyim. Hayır. Yönetmenlik de olabilir, oyunculuk da olabilir, senaristlik de olabilir, seslenme hepsi. Yani sanata dair ne varsa hani kendime onu adamayı seviyorum. Hani o şekilde söyleyebilirim. Peki 2025 yılı için bir hedefiniz ya da kafanızda belirlediğiniz bir projeniz var mı? 2025 yılında seslendirmeye dair çok projem var. Film Kendiniz mi yapacaksınız, teklif bazında mı? hem teklif de olabilir hem kendim de olabilir. Çok farklı projeler düşünüyorum. Film olarak şu an biraz askıya almış olabilirim, film yönetmenliği biraz. Fakat seslendirme şu an benim için daha ön planda. Şu an döngüyü yaparak biraz olsun amacıma ulaşmış gibi hissediyorum çünkü. Peki o zaman kimi seslendirmek isterdiniz? Mesela bizim de bilebileceğimiz. Ya oyuncu olabilir, karakter olabilir. Şu an kesinlikle Marvel karakterlerinden birini çok isterim. Keza Harun Can, buradan sevgiler diliyorum kendisine. Harun Can'ın da yaptığı gibi hani Deadpool, Spider-Man, hani bir karakteri seslendirerek herkesin beni o karakterle tanımasını istiyorum. Yani şimdi Deadpool, Spider-Man dediler mi Harun Can geliyor hemen aklımıza. Hani keza bir karakterle bağdaşlaştırmak istiyorum kendimi. İnsanların da beni öyle bağdaşlaştırmasını istiyorum. Ha bir yeni bir şekilde. Spider-Man filmi çıktığı zaman piyasaya o direkt otomatik olarak Harun Can'a mı gidiyor? Evet, evet. Yani direkt Ben öyle bilmiyordum. Doğru, Öğrenmiş yok, oldum. estağfurullah. Yani hani Mesela Deadpool hangi deyince karakter olabilir? Bu işte Batman mi? Batman nedir olabilir. sevdiğiniz? Marvel'dan Hulk diyelim. Hulk. Sesim böyle biraz daha bas olduğu için Hulk olabilir. Bilim adamı olmayan hali ama değil mi? Çünkü Bilim adamı adamı olmayan olan hali. hali böyle Evet. tatlı. Aynen. Dönüş daha iyi olursa benim için daha iyi olur.
DC'den daha böyle kendim de DC'de daha karanlık karakterleri seviyorum. Mesela çocukken hep Superman derdim ama büyüdükçe anlıyorum ki gerçekten Batman daha özelmiş benim için. Hani Sizden Superman'den ziyade Lex Luthor iyi olur. Lex Luthor. Ben biraz anti kahraman yerine kahraman tercih ediyorum ama Joker falan da keza benim için çok özel. Ama Batman biraz daha karanlık bir karakter olduğu için bana daha çok uyuyor. Yani onun psikolojisini anlayabiliyorum o Bruce Wayne karakterinin. O yüzden Evet, o daha yüzden çok ben hoşuma mesela gidiyor. ses sebebiyle, özellikle ses sebebiyle, çünkü Batman çok tip olarak gördüğümüz bir karakter değil. Kostümü Evet, var. Kim evet. oynarsa oynasın. Kostümsüz halini ancak tipini görüyoruz. Evet, evet. Ama ses olarak mesela Ben Affleck'in Batman olması beni çok rahatsız ediyor. Adamın sesi Batman değil. Ben Affleck'in Batman'ini ben şahsen hiç sevmiyorum. Christian Bale Batman'i daha güzel. Dark Evet. Knight. Ee, daha sonrasında 1989 yapımı Batman oyuncunun ismini hatırlamıyorum şu an ama Ben de 1989 yıldan yapımı hatırlayamadım. 89'da kim oynuyordu acaba? Evet. Onu beğeniyorsunuz. 89 Batman'i benim için belki de en başyapıtlardan biri. Asıl Batman dediğim o olabilir. Ama Christian Bale Batman'i apayrı bir şey. Zaten Heath Ledger Joker apayrı bir şeydi. Orada ama Christopher Nolan'ın da payı var, yönetmen. Kesinlikle. Yani evet, Christopher Nolan zaten evet dediğiniz gibi doğru. Dark Knight'a biraz daha artık hakimim. Yani Heath Ledger'ın Joker'ini keşke seslendirseydim mesela. Hani keşke bana denk gelseydi zamanında ama işte biraz yaşın verdiği şeyden dolayı. Joker filmleri çekilmeye devam ediliyor. Sanırım o son çekilen Joker'in de devamı gelecek. Joker Devam 2, evet. serisi Evet. gelecek. Evet. Belki onun Türkçe versiyonunda olabilir, İnşallah, bilmiyorum. İnşallah. Yani gerçekten çok isterim. Hani Marvel'a, DC'ye bir şekilde girmeyi isterim. Çünkü çocukluğum onunla geçti. Yani ben Spider-Man kostümü giyip duvarlara tırmanıyordum yani çocukken. Hani hep öyle büyüdüm. Hani benim kahramanım Örümcek Adam'dı, Batman'di, Superman'di. Hep öyleydi. Hala da öyle. Hala da kendimle bağdaşlaştırıyorum. Ama gerçekten ileride proje olursa çok isterim yani Batman, Joker vesaire. O şekilde söyleyeyim. Peki izleyenler, merak edenler ya da size ulaşmak isteyenler size sosyal medyada nerelerden ulaşabilir? Instagram'dan ulaşabilirler. Instagram'dan Efe Tağı yazınca çıkıyor mu? Efe Tağı yazınca direkt çıkabilir. Efe alt Tagi olarak. Alt tire. Alt Efe tire, alt tire evet. Tagi. Onun dışında herhangi bir YouTube kanalım yok zaten. Açmayı düşünüyor musunuz? Yani şu an için YouTube'da içerik üretmeyi düşünmüyorum. Daha çok Instagram'da kendi dublajlarımı da zaten orada paylaşıyorum. Yaptığım filmlerin fragmanları da yani birçok haberi zaten oradan paylaştığım için şu an için düşünmüyorum YouTube'da herhangi bir şey. Peki bizim sizin kısa filmlerinizi izleyebileceğimiz bir link mevcut mu? Şöyle, link mevcut. O da aslında kendi kanalım değil, Short Film diye adlı bir kanalda. Ya aslında döngü kısa film yazınca da çıkabilir. Orada zaten bir kırmızı kapak var. Yani oradan görebilirler. Hani kendim bir fake kanal kullanıyorum. Filmleri, özellikle filmlere yaymak için aslında, paylaşmak Türkiye'nin için. şartı, evet. Evet, yani kendi adımı açmadım. Short Film adlı kanaldan ulaşabilirler çarpışma için, işte döngü için. O şekilde söyleyebilirim. Çarpışma kısa film, döngü Döngü kısa kısa film film. yazınca Evet. ulaşabiliyoruz. Direkt Short filmden. Evet, Films. evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geldiğiniz için çok Ben teşekkür keyifli bir ederim. sohbet oldu. Daha yolun başındasınız. Kariyerinizin devamında istediğiniz gibi olmasını temenni ediyorum her şeyin. Çok teşekkür Başarılar ederim. diliyorum. Çok teşekkür teşekkürler ederim. geldiğiniz Çok sağ olun. için. Ben teşekkür ederim. Efendim bugün sektörün yeni isimlerinden genç yönetmen, seslendirme sanatçısı ve oyuncu Efe Tağı ile beraberdik. Kendisine Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Filmlerini de Çarpışma Kısa Film, Döngü Kısa Film yazarak internetten izleyebilirsiniz. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.